en fazla vergilerden birini bekarlar ödüyor. Türk bayrağını yere çizdi diye dayak yemişti biri. Bak şeyin üstünden geçti ya, dallamaya bak. Katedralin çevresinde çok fazla evsiz dikkatimi çekti. Kabir gibi gözüküyor, bak görüyorsun değil mi? Böyle bir tümsek. Sanki burada biri yatıyor gibi yani. Burada protesto bir hak. Anayasada güvenceye alınmış. Siz bu hakkınızı dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ya burada çalışıyorum. Yağlar falan oturmuş, dile adapte olmuşsun hemen. Katedralden konum alıyorsun, şehri bombalıyorsun yani. Sanki Anadolu'da bir yerde dolaşıyormuşum gibi, hiç Aynen Almanya'da öyle. değilmişim Sanki gibi yani. başka bir Türk şehrindeymiş gibi. Şöyle kendimi kalabalığın arasına atıyorum. Sevgili dostlar, Köln'den herkese selamlar, sevgiler. İnsanların kadrajına girmemeye çalışıyorum. Çünkü Köln'ün simge yapısı olan katedralin, yani domun önündeyiz. Buradan selamlamak istedim sizleri. Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Almanya gezimize Berlin'de başladık. Daha sonrasında Duisburg'a gittik. Düsseldorf'u gezdik. Böyle farklı tarzda videolar çekmeye çalıştım. Buradaki Türkleri sizlere birazcık tanıtmaya, anlatmaya çalıştım. İnsanlarla tanıştık, yemekler yedik. Tarihten birazcık bahsettim. Almanya hakkında bilgiler verdim. Artık son durağımız Köln. Köln şehrini gezeceğiz. Buradan sonra Almanya serimiz bitecek ama sonra tekrardan Almanya'ya geleceğim, farklı yerlerini sizlere gösterip anlatmak istiyorum. Dediğim gibi önceki videolarda burada benle birlikte video çekmek isteyen olursa lütfen bana ulaşsın. Beraber farklı yerlere gideriz. Almanya hakkında bilgi veririz. Buradaki Türkler hakkında bilgi veririz. Bunlara ben açığım. Yeter ki siz de açık olun dostlar. Şimdi burası önemli bir yer. Buradan videomuza başlayacağız ve Köln şehrini bu videoda keşfedeceğiz, öğreneceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız. Daha sonrasında da rotamız artık bambaşka bir ülkeye geçecek. Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Orasebilon'un sponsorluğunda videomuz başlıyor. Evinizde ola ki bir su arıtma cihazına ihtiyacınız oldu. Açıklamaya ben link bıraktım, oradan bakabilirsiniz ve Köln maceramız da başlasın o zaman. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurasebilon Unique sunar. 1985 yılı yapımıydı sanırım. Bir tane klasik filmimiz var dostlar, Yeşilçam. Rahmetli Kemal Sunal'ın çok ikonik bir sahnesi vardır. Köln'e gelir, metrodan çıkar ve katedralin olduğu kısma doğru çıkar direkt. Böyle yürüyen merdivenden çıkar, burada yürür. Kameralar birden katedrale döner arkadaşlar. Sanırım 1985 yılı yapımı bir filmdi. Bu ikonik sahne buraya gelen Türkler tarafından tekrar canlandırılıyor. Burada görüyorsunuz böyle. Aynı sahneyi tekrardan çekiyoruz. Rahmetliyi yad ediyoruz. Ve Türk sinemasında da o ikonik sahnelerden bir tanesiydi. Türkiye'de çalışan bir işçinin aslında hikayesini belki de anlatıyordu. İzleyenleriniz zaten biliyordur filmi. Gurbete geliyorlar. 1961 yılında, bunu videolarda söylüyorum sürekli, Türkler buraya çalışmaya geldi misafir işçi kapsamında ve Almanya hikayeleri başlamış oldu. Ve bu Türk sinemasına da yansıdı. Rahmetli Kemal Sunal da o filmde işte metrodan çıkıyor ve katedral arkada gözüküyor. Öyle ikonik bir sahne var. Bunu canlandırmak istedim arkadaşlar. Burası oldukça büyük bir yapı, gördüğünüz üzere bayağı büyük bir yapı. Eski bir katedral, 632 sene sürüyor buranın yapımı. Ama şöyle bir hikayesi var. Aslında tam olarak böyle bitirmek istememişler burayı. Çünkü o dönem bura bittiği andan itibaren artık kıyametin kopacağı düşüncesi hakimmiş. Ondan böyle biraz daha ötelemişler buranın bitirilme işini ve şu da aslında bitirilmesinde, gecikmesinde bir sebep. O dönemki işte buradaki rahipler vesaireler işte hayatını kaybediyor, görevler değişiyor vesaire bir şey. Buradaki inşaat sürekli aksamış. O yüzden 632 sene buranın yapımı sürmüş. Bunun yanı sıra katedralle ilgili şöyle bir bilgi de okudum. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Almanya'daki hemen hemen her yer bombalandı. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce bomba atıldı. Ama Köln Katedrali ayakta kalan yapılardan, nadir yapılardan bir tanesi. Bunun sebebi de Köln şehrini bombalayan uçaklar katedrali konum alıyormuş. Koordinat olarak katedrali görüyorlarmış. Ya işte bombalayacağı yeri ona göre seçiyor ya da işte buradan dönüş yapıyormuş. Koordinatını buraya göre alıyor yani. Katedrali görüyor, diyor ki tamam, katedralin işte solunu bombalayalım, ilerisini bombalayalım, oradan dönüş yapalım gibisinden bir hikayede, olayda var arkadaşlar. Ama bu şey değil yani, rivayet değil. Gerçekten böyle bir olay yaşanmış. O yüzden katedral ayakta kalmış. Gotik bir yapı. Sanırım bunun malzemesi zaman içerisinde böyle siyaha döndüğü için, karardığı için şu an yapı karanlık bir yapısı var. Yani birazcık böyle siyah, dark bir yapısı var. Öyle okudum ben bilgi olarak. Farklı bir sebebi de varsa bizi bilgilendirebilirler bu videoyu izleyenler. Gördüğünüz üzere burası zaten kalabalık çünkü Köln'ün simgesi arkadaşlar ve Almanya'daki en önemli yapılardan bir tanesine bakıyoruz şu an. Katedralin arka tarafındaki alanda burada böyle ülkelerin bayrağını çiziyor bu arkadaş. Kendisine şöyle bir destek olmak istiyorum.
böyle ülkelerin bayrağını yere çiziyor ama orada bizim bayrağımız dalgalanıyor. Oraya sabitlemiş. Hatta Azerbaycan bayrağı da var sanırım arkasında. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Yanlış bilmiyorsam internette Türk bayrağını yere çizdi diye dayak yemişti biri. Bak şeyin üstünden geçti ya, dallamaya bak. Ya, ayıp denen bir şey var, adam emek harcıyor burada yani. Sanırım o burasıydı ya. Türk bayrağını yere çizdi diye dövmüşlerdi çizen kişiyi. Köln diye hatırlıyorum ben ama çok emin değilim. Oradan sonra bir refleks geliştirilmiş, artık bayrağımız orada bavula sabit bir şekilde dalgalanıyor. Canım Bolivya'm. Bolivya bayrağı var burada. Çok seviyorum ya Bolivya'yı, Peru'yu. Çok seviyorum ya. Ama tabii dünyadaki favori ülkem Peru. Bunu herkes bilir. Peru bayrağına baktım da göremedim. Neyse. Peru'ya da buradan selam olsun. Burada abimiz çiziyor. Gelip fotoğraf çekmek isteyen olursa, kendisini ziyaret etmek isteyen olursa şöyle bilgilendirmiş olalım. Hatta burada da var bir tane. Şöyle göstereyim. Bu arada o videoyu mutlaka izleyenleriniz vardır. Ha iyi ki dövmüş falan diyenleriniz de vardır. Bence ayıp edildi adama. Yani Türkiye'deki insanların bayrağa karşı olan hassasiyetini bilmiyor olabilirler dünyada. Yani çok normal bir şey bu. Çünkü biz diğer ülkelerin nasıl bir hassasiyet geliştirdiğini bilmiyoruz mesela. O insanlar da bilmiyor olabilir. Çok rahatsız oluyorsan mesela söylersin ama adamın kendi sanatı, bir şey de diyemezsin. En fazla tepkini dile getirirsin. Para vermezsin, bağışlamazsın. O tepkini dile getirdiğini fark eder belki bir noktadan sonra, söylersin. Çizmez yere ya da bilmiyorum artık, o ona kalacak bir şey. Ama kalkıp adamı dövmek de bence hoş değil. Çünkü bizim dünyaya karşı olan tanınırlığımızda biraz daha böyle eksi yazıyor bize. Nasıl olur? Gidersin mesela hassasiyetini farklı bir dille tepkiyi vererek dile getirirsin. İnsanlar da der ki ha bak tamam, Türklerin bayrak hassasiyeti var ve bunu daha böyle hoş bir dille söylüyorlar ama öteki türlü birazcık şey oluyor. Adam diyor ki ya barbar Türkler falan diyor yani. Böyle düşünüyorum, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şu an ben bile linçleniyor olabilirim bu konuda yani maalesef. Dostlar, sizleri arkadaşım Ece ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi Köln'de yaşıyor. Biz buluştuk, bir çay kahve içtik ama dedik ki bu kadar pineklemek yeter, artık gezmeye başlayalım. Aynen. Nasılsın, iyi misin Ece? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Evet, bayağıdır irtibattayız, çok uzun senelerdir de tanışıyoruz. Evet. Kendisinin bir Köln macerası, burada hayata tutunma macerası var. Ben de uzaktan buna tanık oldum. Evet. Nelerle mücadele ettiğine tanık oldum. Onlarla da ilgili soru sormak isterim. Tabii ki. Şimdi nereye geldik biz? Biz Ren Nehri'nin kenarında yürüyoruz şu an. Köln'ün zaten en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Ren Nehri değil mi? Aynen, Ren Nehri. Bu nehir bayağı uzun giden bir nehir, yani bayağı başka ülkeleri de geçiyor. Çoğu ülkeye giriş de yapıyor. O yüzden Köln deyince akıllara Ren Nehri de geliyor kesinlikle. Bu arada Köln şehri Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinin en büyük şehirlerinden bir Aynen, tanesi. en büyük Önemli şehirlerinden şehirlerinden bir tanesi. Ren Nehri de bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Lojistiği sağlıyorlar nehir üzerinden. Yani Almanya için oldukça önemli. Hatta Duisburg'da iç liman kurulmuş durumda. Onu da belirtmiş olayım, bilgisini vermiş olayım. Ne yapıyorsun, iyi misin ya? Kaç senedir buradasın? Yani yaklaşık 3 sene oldu ben buraya geleli. 3 senedir de Almanya'da fizyoterapist olarak çalışıyorum. Zaten çevrenizden de çok duymuşsunuzdur. Fizyoterapistlerin çoğu Almanya'ya göç ediyor bu. Sağlıkçılarımız geliyor. Sağlıkçılarımız Evet. sebebiyle diyelim. Ben de 3 senedir buralarda hayat kurdum. Bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Alışabildin mi? Evet, son 2 senedir alıştım. Çünkü Türkiye konumu da çok yakın. Hani istediğimiz zaman uçakla tekrar Türkiye'ye de gidebiliyoruz. O güzel bir avantaj. Kesinlikle. Çok uzak kesinlikle. değilsin. 2,5-3 saat sürüyor ve ben kendi yine İstanbul'da olabiliyorum ya da başka şehirlerde. O açıdan da bana büyük bir avantaj sağlıyor burada çalışmak. Köln'ü seviyor musun peki? Köln, yani neden Köln'ü seçtin? Köln'ü seçmemin ana sebebi burada Kuzey Ren eyaletlerinde mesleki teknik almak bazı Güney eyaletlerine göre daha kolay. Ve ben daha önce yaklaşık bundan 10 sene önce stajda bulunmuştum Köln'de. O zamandan bir aşinalığım vardı. İşte bu sebeple de tekrar Köln'e gelmiş oldum. Zaten bildiğim bir yerde. Evet, belli evet. başlı şeyler daha kolay ilerletilebildiği için bunu seçtin. Ona göre bir arkadaş çevrem, tanıdıklarım vardı. Bu sayede daha hızlı ilerledi benim sürecim. Çok güzel. Umarım her şey gönlünce olur burada. Umarım hepimizin gönlünce olsun. Bu arada hava o kadar güzel ki insanlar nehrin kıyısına gelmişler. Kimisi yürüyüş yapıyor, kimisi oturmuş banklara havanın tadını çıkarıyor, bir şeyler içiyor. Fotoğraf çeken turistleri görüyorsunuz. Bisiklet sürenler var, spor yapanlar var. Çok tatlı bir yerdeyiz. Burası Altstadt olarak geçiyor. Eski şehir aslında, yani tarihi kısımları Köln'ün. Şöyle sizlere evleri de göstermek istiyorum. Çok güzel renkli mimaride evler var. Birazcık böyle farklı tasarımları. Kafeler, restoranlar görüyoruz. İnsanlar yemeğini yiyor, tadını çıkarıyor günün. Hafta sonundayız, o yüzden böyle birazcık hareketlilik de var sokaklarda. Köln'ü birazcık araştırdığım zaman tabii ki katedrali görmemiz gerektiği yazıyordu. Onun dışında böyle Altstadt bölgesi, Eskişehir bölgesini gezebilirsiniz diye yazıyordu. Ama böyle araştırdığımda Türk mahallesi var burada. Oraya da gidip göstereceğim sizlere. Yani belki Berlin kadar gezilip görülecek
gezilecek bir yeri var mıdır Köln'ün? Çok emin değilim ama yine de burası büyük bir şehir, tarihi olan bir şehir. Yani buralara kadar gelmişken, yakınlarına kadar gelmişken bir ziyaret etmek, gezip görmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden çıktık sokaklara. Güzel ama bak şu olay benim hoşuma gidiyor. Amsterdam'da görmüştüm ben seneler önce gittiğimde. Bu tarz evler değişik geliyor yani. Ben çok fazla yani Avrupa dışında görmediğim, rastlamadığım mimariler, o yüzden ilginç geliyor bana. Şu giden taksiler bak pedal çeviriyorlar. Onlar ne, şehir turu mu attırıyor burada? Yani ufak bir şehir turu denilebilir isteyene ya da isteyeni istediği yere kadar götürüyor. Çok hızlı değil ama en azından etrafı da açık olduğu için nehir manzarasını da görebiliyorsun. Şey gibi be, tuk-tuk'un pedallısı gibi. Aynen. Bir de arabaların giremediği yerlere de girebildiği için avantajlı olabiliyor tabii ki. Bak ara sokağa girecektim şimdi, şöyle bir şey gördüm. Yani sanki tövbe estağfurullah kabir gibi gözüküyor. Bak görüyorsun değil mi? Böyle bir tümsek. Sanki burada biri yatıyor gibi yani. Tek bir yerde yok yani bak. Bu devam ediyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Kaldırım mı korumak için diyeceğim. Öyle bir şey niye yapsınlar? İlk defa burada gördüm. Ve başka yerlerde yok. Ya üzerine böyle çiçek bir şey de koymamışlar. Böyle bir peyzaj olayı da yok. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Katedrali görüyorsunuz değil mi? Bakın. Şehrin merkezinde gezerken belli açılardan o kadar yüksek ki katedral. Görebiliyorsunuz kendinizi. Şu an Heumarkt'a geldik. Burası Köln'de gezerken mutlaka uğrayacağınız yerlerden bir tanesi. Devasa bir anıt var. Şöyle göstermek istiyorum. Atın üzerinde bir tane adam görüyorsunuz. 3. Friedrich Wilhelm kendisi. Prusya kralı. Napolyon savaşları döneminde kritik kararlar vermiş kendisi ve belli başlı reformlar yapmış. O yüzden kendisi tarihte önemli bir yere sahip. O yüzden de anıtını dikmişler buraya. Böyle bir meydan. Güzel bir meydan. Burada bisiklet olayı daha önceki videolardan da hatırlıyorsunuz, çok fazla var. Her yere bisikletlerini insanlar bu şekilde böyle bağlıyorlar. Ne yapıyorlar? Geziyorlar, dolaşıyorlar, yürüyorlar. Daha sonrasında bisikletini alıyor. Bir yere ulaşacaksa bisiklet kullanıyor. Almanya'nın her yerinde büyük ihtimalle bisiklet yolları yapılmış durumda. Bisikletlilere saygı duyuluyor. Bu kanunla, yasayla, kurallarla, cezalarla bayağı böyle bir artık insanlar alışsın diye bu duruma belli ki önemsiyorlar. Oturmuş durumda, bir kültür oluşmuş durumda. Şöyle etrafımıza da baktığımızda çok fazla şey görüyoruz. Böyle kafe, restoran, bar vesaire görüyoruz. İnsanlar hafta sonu tabii ki gelip burada aileleriyle, eşiyle, dostuyla vakit geçiriyorlar. Almanya'ya geldiğimden beri bayağı böyle değişken bir hava var. Genelde böyle mi havası, yoksa Köln'de biraz daha böyle bu aylarda, yazın, sonbahar aylarında iyi mi? Almanya'nın havasına roman yazılabilir. Çünkü normalde genel itibariyle, şimdi ben tabii ki burada 3 senedir buradayım ama tanıdıklardan 60 senedir burada zamanında göçmüş insanlara sorduğumuzda da geçen hafta olan o sıcakları Almanya çok doğru düzgün görmedi. Almanya normalde sıcaklıklar en fazla 25 derece, 26 dereceyi görüyor normalde. Tabii ki eyalet, bölge değişir ama son zamanlarda dünyadaki işte bu iklim sebebiyle de burada da çok artmaya başladı. Ama Almanya'nın havasını genel olarak söylersem 3 gün sıcak olursa geri kalan 4-5 gün yağmurla geçiyor. Yani geldiğimden beri bayağı bir sürpriz oldu bu sıcaklık mevzusu. Tabii canım, başlıyorsun sabah hava kapalı, yağmur atıştırıyor. Öğlen güneş çıkıyor. Öğleden sonra tekrar bir yağmur geliyor. Akşam gün batımına doğru mis gibi bir hava oluyor. Birazcık böyle değişik oldu ama Almanya'da böyleymiş. Kabul ettik artık Almanya'yı böyle. Böyle durumları oluyor. Sabah tişört, akşam üzerine bir ceketle dolaşmak zorunda kalabiliyorsun. Mutlaka üstünde bir şey, yanında bir şey olması gerekiyor. Öyle şemsiye. sivittir, aynen sivittir, cekettir bir şeydir. Gerekiyor yani. Kesinlikle evet. Çok güzel bir sokakmış burası. Burayı ben çok seviyorum. Köşede bir özel Almanya'nın geleneksel yemeklerini yapan bir restoran da var. Orası da güzel. Orada da bir şeyler tadabilir gelenler. Genel olarak orası daha geleneksel yemeklerin yapıldığı bir bölge. En geleneksel yemek ne Almanya'da? Gulaş. Gulaş diyemem ama patatesle alakalı her şey geleneksel burada. Patates iyiymiş galiba Evet, burada. patatesi gerçekten çok güzel bir tadı var. Çok çeşitli patates de üretiliyor Almanya'da. Ve en çok yaptıkları yemekler de patates üzerine oluyor tabii ki. Ve daha çok patatesle ilgili geleneksel yemekler burada meşhur oluyor o sebeple de. Heumarkt'ta o abimizin heykelinin orada yürümeye başladık. Bu meydana kadar geldik. Burası da çok güzel bir meydan. Yine sağda solda bir sürü böyle kafe, restoran, bar görüyorsunuz. İnsanların vakit geçirdiği yerler buralar. Şimdi Köln şehrindeyiz. Buranın bir isim hikayesi var. Romalıların kurduğu bir şehir Köln. Cologne ismi İngilizce'de buranın. Şimdi Fransızca'da parfüme Cologne diyorlar arkadaşlar. Bunun bir bağlantısı var. Çünkü buranın ismi o kökenden geliyor. Eau de Cologne, yani Köln suyu diyorlarmış. Buradan gelen bir isimmiş. O da parfüm falan demek sanırım şimdi. Yani o bizim kullandığımız parfümlerin üstünde Eau de Cologne yazar. Burayla bağlantılı. Bu niş bilgiyi de her yerde bulabilirsiniz ama ben de size anlatayım. İmparator Neron'u anlatmıştım ben Roma seyahatimde. Roma'yı yakan abimiz ve Roma yanarken böyle şarkılar söylemiş, sazlar çalmış vesaire vesaire. Eğlenmiş kendisi, o yüzden pek sevilen birisi değil. Kendisinin annesi
Köln doğumluymuş. Yani Kütük Köln. Nero'nun Kütük Köln. Roma'yı neden yaktı belli oluyor. Kütük Köln olunca annesine atfetmişler aslında bu ismi. Oradan gelen de bir bağlantı var. Böyle bir hikayesi var. Birazcık böyle karmaşık bir adı vardı annesinin. Hatırlayamadım, abla kusura bakmasın. Yavrum kuşlara saldırmayın. Böyle bir isim hikayesi var yani, onu söyleyeyim sizlere. Birçok yerde yine anıtlar, heykeller var. Su akıyor ama su içiliyor mu bilmiyorum. Sorun öyle için. Şey yapmayın, riske atmayın yani. Zehirlenirsiniz bir şey olur. Onun vebalini ben almayayım. Dostlar şimdi trene bineceğiz. Bilet almak istiyorum. Berlin'de bilet alış sürecini hatırlayanlarınız vardır. Dil seçeneği olarak Türkçe var arkadaşlar. Buradan seçebiliyorsunuz. Yine Berlin'de olduğu gibi 24 saatlik bilet var. İşte dörtlü bilet var. Yetişkinler için tek bilet var. Kısa mesafe var. Farklı biletler var. Bu arada metro geldi. Hangisinden almak daha mantıklı? 24 saatlik mi? Bunu istediğimiz gibi kullanabiliyoruz sanırım. Evet. Ne diyor? 24 saatlik bilet 9 euro 60 cent. Biz zaten Türk Mahallesi'ne gideceğiz, bir aktarma yapacağız, sonra geri geleceğiz. O yüzden 24 saatlik bilet almak birden fazla kez bineceğim için daha mantıklı. Bu bilete ama havalimanına gidemiyorum ben, değil mi? Gidemiyorsun. Havalimanı için ayrı. Evet. Bunun da detaylarını araştırırsınız arkadaşlar, söylemeyi unutursam. Köln merkezinde gezdik dolaştık. Şimdi Koipstrasse'ye geldik. Burası Türk Mahallesi diyebilirim. Burada sanırım İranlılar yürüyüş yapıyorlar. İran'ı gezerken hatırlıyorsunuz, Şii mezhebinde bazı anma törenleri, kutlamalar farklı yapılıyor arkadaşlar. Sanırım onlardan birine denk geldik. Arkada bir karabalık yürüyor. Ön grupta da böyle bayrak sallayarak yürüyorlar. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Şöyle mahalleyi de göstereyim bir yandan. Böyle yürüyüş vesaire bir şey olduğu zaman genelde polis arabasını önde görürsünüz. Motorlar falan vardır. Polisler güvenliği sağlıyor. Yani o grup bir eğlence mi, bir anma töreni mi, artık ne yapacaklarsa, bir yürüyüş olduğu zaman bisikletle bu aktiviteyi yapsalar da, koşsalar da, yürüseler de, her ne olursa olsun bir motorlu görürsünüz, polis arabası görürsünüz, güvenliği sağlıyor. Böyle bir durum var. Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı vesaire bir şey olmasın o gruba karşı diye. Çünkü burada protesto bir hak, kutlama vesaire bir hak arkadaşlar. Anayasada güvenceye alınmış. Siz bu hakkınızı dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Türk Mahallesi'ne geldik. Birazcık buraları da göstermek istedim sizlere. Tabelalara vesairelere dikkat ederseniz her yerde Türkçe tabelayı görüyorsunuz. Şimdi burada yemek de yiyeceğiz. Birazcık karnımız da acıktı. Yani bir Alman yemek kültürü o kadar derin olmadığı için açıkçası buralara kadar gelmişken bizimkilerin yaptığı yemekleri yiyip denemek istiyorum. Çünkü lezzet olarak, fark olarak belki bizim ülkeden birazcık o tat farkı vardır. En azından bunu görmüş, öğrenmiş olalım. Baksana her yer Türkçe tabela ya. Şey gibi oldu yani, bir önceki videoda biz Duisburg'u gezdik. Gezmiştiniz. Orada da Türk Mahallesi'ne gittik. Şey gibi yani, sanki Anadolu'da bir yerde dolaşıyormuşum gibi. Hiç Aynen Almanya'da öyle. değilmişim Sanki gibi yani. başka bir Türk şehrindeymiş gibi. Kolay gelsin. Ciğerci İsmail Usta. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. Sağ ol, teşekkür ederim. İsmin ne? Azat. Azat kardeşim laf attı bana hemen. Geldik, kendisiyle tanıştık. Sen doğma büyüme buralı mısın, sonradan mı geldin? Yok, sonradan gelme. Ne zaman geldin? 3 sene oluyor abi. 3 sene. Ya. Burada çalışıyorsun. Ya burada çalışıyorum. Yağlar falan oturmuş. Dile adapte olmuşsun hemen. Biliyoruz abi. Yani kız arkadaşım Alman. Güzel. Dili daha rahat öğreniyorsun Evet, sürekli daha- iletişimde evet, olduğun evet, için. evet. Zorlandın mı burada? Bir adaptasyon sorunu falan Zorlandım yaşadın mı? abi. Ya, yalnızım burada abi. Yani şeyim yok yani, kimsem yok. Yalnızım burada. Yalnız geldin. Ya, yalnız Aileyi geldim. Türkiye'de bıraktın. Evet, aileyi Türkiye'ye bıraktım maalesef. Onlar da gelmeyi düşünüyor mu, yoksa sen Yok, burada devam mı? Onlar burada iyi abi. Burada çalışıyorsun. Evet abi. Yani ciğer mükemmel. Adana, Urfa. Gelin. Yani Memnun tavsiye musun ediyorum. Almanya'dan? Herkese soruyorum, sana da sorayım. Evet, memnunum. Memnunsun. Tabii canım. Dönmeyi düşünmüyorsun. No. Artık buradasın. Peki ileride böyle kendi işini yapma gibi bir düşüncen var mı, yoksa İnşallah abi, inşallah. Olursa olur abi. bir ustalık var mı, şeflik falan? Yani var, ustalık var. Izgara falan, fırın. Nerelisin sen aslında? Mardinliyim. Mardinlisin sen. Ben Mardin'i gezdim. Türkiye'deki en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Mardin güzel abi. Çok çok severim. Özellikle köyleri. Biraz araba gerekiyor ama yani çok güzel köyler var. Aynen, araba Uzakta gözüküyor kalıyor. ya, araba Arabayla çok gözüküyor. rahat gezersiniz. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ağzına sağlık. Söylemek istediğin bir şey var mı Türkiye'ye? Hepinizi öpüyorum. Dostlar, şimdi güzel bir restorana oturduk. Mevlana restoran buranın ismi. Ece önerdi. Gayet güzel bir restoran dedi. Bir şeyler yiyelim istedik biz de. Şimdi burada şöyle bir tabak söyledim. Döner, pilav, salata arkadaşlar. Yanına da lahmacun söyledim. Burada yapacağım bir şey var. Ben çok seviyorum bunu yapmayı. Lahmacunun arasına
ne yapıyoruz? Bu dönerlerden birazcık koyuyoruz. Ya bunu hep görüyorum, tamam mı? Yapıyorlar, yiyorlar. İşte gurbette geziyoruz. İnsanın da tabii canı çekiyor. Türkiye'de böyle az döndüğüm için ya insanın böyle gördüğümü yapası geliyor. Şöyle koydum lahmacunun arasına. Berlin'de bunu yapan varmış sanırım ya, böyle şey. Lahmacun istiyormuşsun. Evet, öyle satıyorlarmış. Duymuştum galiba. Bir arkadaşım söylemişti. Berlin'de böyle lahmacun alıyormuşsun, içine döner koyuyorlarmış, o şekilde yiyorlarmış. Tabii her yer yapıyor mu bilmiyorum. Afiyet olsun. Bence denemen lazım. Almanya'ya geldiğiniz zaman 2 tane böyle et döner görüyorsunuz. Birisi steak, bildiğin yaprak döner, bizim yaprak döner. Bir tanesi de kıymalı, değil mi? Kıymalı yapıyorlar. Ben kıymalı hiç denemedim burada. Çünkü yaprak döner gerçekten hem çok güzel kokuyor hem de tadı çok güzel. Yediğim gerçekten her yerde dönerin tadı belli bir tadın üstündeydi. Ben kötü bir döner yemedim burada. Ama şunu söylemek istiyorum. Hala Türkiye'de yapılan yarım ekmek döner bana daha güzel geliyor. Yani o sos olsun. Çünkü bizde de mesela domatesini, soğanını, işte marulunu koyarsın, maydanozunu falan koyarsın, etini, tavuğunu koyarsın. Yarım ekmek güzel. Ben böyle seviyorum. Burada sos falan sürüyorlar. Aslında biraz daha etli sandviç gibi oluyor. Çok döner gibi gelmiyor bana ama lezzetli bu arada. Yani lezzet olarak, porsiyon büyüklüğü olarak gayet güzel. Şöyle bir restorana gittiğinizde kendinize porsiyon da söyleyebiliyorsunuz. Salatasıyla masaya böyle sosu da getiriyorlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mezeleri de geliyor. Salatası geliyor. Pilav isterseniz ekletebiliyorsunuz. Ya kıyma döner ya da böyle yaprak döner söylüyorsunuz. Gayet güzel oluyor, lezzetli oluyor arkadaşlar. Fiyat performans olarak bence Avrupa standartlarına göre nasıldır? Sen daha çok gezdin Avrupa'yı, bilmiyorum ama ortalama yani. Çok aşırı pahalı gelmedi bana. Mutlaka pahalı restoranlar vardır ama bu arada. Ve lezzet olarak da belli bir lezzetin üzerinde. Burayı da sevdim bu arada. Teşekkür ediyorum öneri için. Yani yolu düşen olursa bu taraflara güzel de bir restoran. Yiyebilirler burada. Afiyet olsun. Türk mahallesinden ayrıldık dostlar. Karnımızı doyurduk, güzel bir yemek yedik. Orada birazcık memleket hasreti giderildi. Şimdi Friesenplatz isminde bir bölgeye geldik. Burada da böyle bir sürü kafe, restoran, bar vesaire bir şeyler var. İnsanlar burada bayağı bir vakit geçiriyor anladığım kadarıyla. Geniş bir kaldırım var. Fark ettiyseniz kaldırımda bir kısım boş. İnsanların yürümesi için ayrılmış. Ama onun dışında böyle sandalye, masa falan restoranlar, kafeler atıyor. Ona da dikkat etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bak, bisiklet yolunu göstereceğim sizlere. Bahsetmiştim ya burada bisikletlere saygı duyuluyor, yasalarla hakları korunuyor diye. Bakın, hep böyle bisiklet yolları oluyor. Şehrin her yerine gidebiliyorsunuz dostlar. Ve öğrendiğim kadarıyla şöyle bir şey var. Ehliyet alacaksınız diyelim. Omuz bakışı diye bir şey varmış. Yani bizde mesela ehliyet derslerinde, sınavlarına daha doğrusu şöyle bir şey dikkat ederler. Kafanı arkaya çevirirsen sınavdan kalırsın. Bunun sebebi de aynaları kullanmak zorundasın arkaya bakarken. Ama burada bisikletlilere bakman için omuz bakışı yapıyormuşsun. Yani sağ omzundan falan dönüp bakıyormuşsun arkaya ki bisikletli geliyor mu diye. Böyle bir olay öğrendim. Caddeyi bir göstereyim sizlere. İç kısma doğru gireceğiz. Güzel bir muhit yani burası. Anladığım kadarıyla insanların sıklıkla gelip vakit geçirdiği bir yer. Güzel bir yer, dediğim gibi bayağı böyle ağaçlık. Bir sürü de kafe, mağaza vesaire bir şeyler var. Evet. Efendim, sen de şimdi şeyi konuşmuştuk Ece Hanım. Derin konulara gidelim. Derin konulara girmiştik. Derin konular dediğimizde ekonomik konular. Yani bir gezgin olarak tabii ki yüksek refahlı bir ülkeye geldiğim zaman açıkçası ben merak ediyorum, soruyorum. Evet, Ece'ye de sordum buradaki durumları. Aşağı yukarı burada mesela insanlar ne kadar para kazanıyorlar? Tabii ki yapılan işe göre değişiyordur bu. Evet, fazlasıyla değişiyor ama askeri ücret olarak düşünürsek 1400-1500 euro arası değişiyor askeri ücret burada. Yani kendi mesleğimde bambaşka, mühendislik bölümünde bambaşka, her mesleğin bambaşka kolları var. Ama hani burada bir insanın benim gibi çalışan fizyoterapistin böyle çok yüksek meblağlar kazanmasını bekleyemiyoruz. Ama buradaki alım gücüyle insanlar bir tık daha bazı konularda rahat davranabiliyorlar. Burasının da çok durumu o zaman da arttı, fiyatlar, her şey arttı ama değişimler başka ülkeler kadar büyük olmuyor Almanya'da. Şimdi bir önceki videoda, hatta ilk videolarda da sanırım buradaki maaşlarla ilgili bilgi verdim diye hatırlıyorum. İnsanlar bir ay boyunca emek harcıyorlar, çalışıyorlar, belli bir para kazanıyorlar. Ama vergi sisteminden hiç bahsetmedim ben. Sen de konuşurken biraz bir şeyler öğrendim buradaki vergi sistemiyle ilgili. Özellikle bekarların ödediği bir vergi varmış galiba burada. Yani şöyle, burada işte evliysen vergi sınıfın değişiyor, çocuğun varsa yine vergi sınıfın değişiyor. Bekarsan yine vergi sınıfın farklı oluyor ve bekarsan eğer ailen senin dışında evinde yaşayan başka biri yoksa en fazla vergilerden birini bekarlar ödüyor.
oluyor. O yüzden biraz Evlenmeye üzücü bir teşvik durum. gibi oluyor. Aynen, evlenmeye, aile kurmaya teşvik gibi bir durum aslında. Evliyken de işte o dedikleri o vergi sınıfın değişiyor direkt zaten. Çocuğun varsa yine farklı ama bekarsan işte 1. vergi sınıfında oluyorsun. En çok bekarlar mı vergi ödüyor? Yani evet, benim bildiğim bilgi dahilinde 3 Evlenin. Almanya'daki evlenin. Evlenin. yuva kurun. Yuva kurun. Gerçekten evlenmeye teşvik gibi ha. Evet, aslında öyleydi. Çünkü en çok yani bayağı yüksek bir meblağ bu ülkede vergi alıyorlar. Çünkü vergilerle çoğu şeyde döndüğü için vergiler üzerinden çok fazla yardımlar da sağlanıyor başka durumlarda. Bu arada bunu söylüyoruz ama başka bir ülkeyle kıyaslamadan. Evet, Mutlaka aynen Almanya'dan öyle. daha fazla. Şimdi yazanlar olacak da Türkiye'de de vergi çok diye. Doğru. Eminim Evet, diyecekler. doğru. Gerçekten Tabii. Türkiye'de de çok fazla vergi alınıyor. Almanya'da da az ama değil. evet, Almanya'nın genelinde de ben maaşlarla ilgili sohbet ettiğimde herkes şeyi söylüyor, yani brüt alıyor insanlar mesela bir maaş, tamam mı? Ama nete düştüğü zaman insanların eline geçen para Çok mesela farklı. 3-4 bin euro sanırım daha fazla kazanıyor ama aşağı yukarı 3-4 bin euro daha az maaş alanla hemen hemen aynı parayı alıyor gibi. Evet, Çünkü daha fazla vergi ödüyor. Öyle bir sistem kurmuşlar burada. Kesinlikle. Yani maaşın yükseldikçe ödediğin vergi de artıyor. Artıyor, evet. Yani o vergiyi her şekilde alacaklar senden. Bekarlara ama güzel bir şey olmuş. Tokat olmuş bu yani. Evet yani. Ama halen de Almanya'da bekar kalmaya devam ediyorlar. Çünkü insanlar böyle biraz daha bireyselliğine Önem daha veriyorlar. önem verdiği için, düşkün olduğu için yani vergimizi veririz, bekar kalırız kardeşim modunda burada takılıyorlar oran gibi da yani. çok yüksek değil kesinlikle evlilik oranı Evet, vesaire. benim dışarıdan gördüğüm bu. O yüzden Aynen. öyle söylüyorum. Aynen öyle. Belki iç durum farklıdır, verileri Tabii benim de okumadık. gözlemlediğim kadarıyla. Yani 3-4 Alman senede. Alman hükümeti verileri bizlerle paylaşırsa çok seviniriz. Aynen. Ana caddeden iç kısma doğru girdik şimdi. Evet, iç kısmı. Burada çok güzel böyle mağazalar vesaireler, bir şeyler var. Dediğim gibi insanlar bu bölgeye vakit geçirmeye geliyorlar. Hava da güzel olduğu için bak sokaklar dolu. Şehrin adının Köln suyu olduğunu söylemiştim ya dostlar, kolon. Bakın burada böyle bir dükkan var. Buraya gelenler kolonya alıyorlarmış hatıra olarak. Eau de Cologne. Burada tabii farklı hediyelik eşyalar vesaireler de var. Ama dilerseniz buraya gelip de Köln suyu alabilirsiniz. Şöyle dükkanı sizlere göstermiş olayım. Eau de Cologne. Siz aldınız mı efendim? Evet, ben daha önce kendisini aldım. Nasıl, kokusu güzel mi? Çok farklı çeşit içerikleri var. Beğendim açıkçası ama Türkiye'de de çok fazla bizim. Bizim güzel- limon kolonyası mı, Eau de Cologne mu? Bizim güzelim limon kolonyasını tercih ediyoruz. Katedralin çevresi halen kalabalık. Burada merdivenler var. Şu an yan tarafındayım ben katedralin. Merdivenlerde oturmuşlar insanlar. Vakit geçiriyorlar burada. Şöyle sizlere tamamını göstermeye çalışayım. Bayağı büyük ya. Gerçekten bayağı büyük. Ekrana sığmıyor yani. Burada birazdan bir gösteri olacak. Afrikalı kardeşlerimiz enstrümanlarını getirmişler. Müzik yapacaklar kalabalığa karşı. Kesin burada çok güzel böyle aktiviteler oluyordur. Çünkü güzel bir alan. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda burası tren istasyonu. Köln'ün tren istasyonu, ana tren istasyonu. Burada böyle büyük bir alan var. Büyük ihtimalle burada böyle eğlenceler, mini böyle konserler düzenleniyordur. Sokak konserleri. Katedralin çevresinde çok fazla evsiz dikkatimi çekti. Büyük bir şehir burası. Böyle bir problem demek ki burada da var. Berlin'de bayağı vardı evsiz ve metrolarda filan köprü altlarında yatıyorlardı. Burada da böyle pet şişe topluyorlar. Çünkü marketlerde bizde de var şimdi o sistem. Bir makine var. Pet şişeleri o makineye atıyorlar. Depozito alıyorlar. Para alıyorlar onun karşılığında. O yüzden cam şişeler olsun, pet şişeler olsun topluyorlar genelde evsizler ve o şekilde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Yani bir şeyler alıyorlar vesaire. Zor bir yaşam arkadaşlar. Maalesef Almanya'da da böyle bir problem var. Yani buraya geldiğinizde buna dikkat edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü sokakta özellikle büyük şehirlerde karşılaşıyorsunuz bu durumla. Nehir tarafı ne kadar kalabalıklaşmış görüyorsunuz değil mi? Öğlen bu kadar kalabalık yoktu. Yine bir insan grubu vardı ama şu an hava o kadar güzel ki kafe ve restoranlar tıklım tıklım dolu. Büyük ihtimalle masa bulamayız mesela şu an oturmak istesek. Sahil de dolu yani insanlar içeceklerini almışlar. Gelmişler burada takılıyorlar. Çok güzel bir ortam var. Şu olayı seviyorum ama ya. Tek olsam da mesela gittiğim yerlerde genelde bir içecek alırım ya da atıştırmalık bir şeyler alırım. Otururum ben de yani insanların böyle vakit geçirdiği yerlerde. Otururum o kalabalığın içerisine dahil olurum bir şekilde. Baksana ya, gerçekten güzel bir ortam. Hava kararmaya yakın çok güzel bir görüntü oluştu gökyüzünde ama gün ters taraftan batıyor maalesef. Gün batımını güzel bir noktadan izleyemiyoruz. Ama o gökyüzündeki renk değişimlerini görebiliyoruz tabii ki. Hava kararmaya yakın bayağı bir
Sokaklar kalabalıklaştı dostlar. Özellikle nehir kenarı şu an tıklım tıklım yani. Gerçekten oturacak doğru düzgün bir yer yok. Bayağı bir kalabalık. Güzel bir ortam, tatlı bir ortam. İnsanlar eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla dolaşıyor. Ya böyle birazcık oturdum, etrafı izledim, nehri izledim. Ama günün yorgunluğu da vurdu artık arkadaşlar. Ben videoyu kapatacağım. Başka artık ne anlatabilirim, ne gösterebilirim bilmiyorum. Ufak ufak bana dinlenme yolları gözüküyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle arkama manzarayı alayım. Bu şekilde bitireyim. Görüşmek üzere. Almanya'dan sonra nereye gideceğiz ben de bilmiyorum. Henüz bir rota çıkarmadım. Bakacağız artık. Onu da çözeceğiz. Tschüss diyorum. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.